Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifiyle geldim. Tavuklu lezzetleri sevenler bu tarife bayılacaklar. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Geniş bir pilav tenceresinde hazırladım tarifimi. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı tencereye aldım. Üzerine bir adet büyük boy soğan yemeklik doğramıştım. Onu ekledim. Ben kırmızı soğan kullandım. Normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz isterseniz. Soğanları karıştırarak soteliyorum yumuşayıncaya kadar. Renkleri döndü, gördüğünüz gibi yumuşadı soğanlar. Üzerine yarım kilo kadar tavuk göğsünü küp küp doğramıştım. Onu ilave ettim. Ocağım yüksek ateşte bu aşamada. Tavukla birlikte bütün malzemeleri güzelce soteliyorum. Tavukların çok fazla suyunu salmamaları için ocağım yüksek ateşte. Az önce de belirttiğim gibi eğer bu aşamada ocağınız kısık ateşte olursa tavuklar suyunu salacaktır. İçerisinde kalmayacaktır suyu. Bu sebeple yüksek ateşte yapın bu işlemi. Çok fazla suyunu salmadan suyunu çekti. Az miktarda saldığı suyu çekti. Birer adet Charleston biber ve kırmızı kapya biberi çok ince olmayacak şekilde doğramıştım. Onları ekleyerek sotelemeye devam ediyorum. Bu aşamada çok uzun süre sotelemeyeceğim biberlerle birlikte çok fazla diriliklerini kaybettirmeyeceğim. 1-2 dakika kadar sotelememiz yeterli olacaktır. Sonrasında üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ederek tekrar sotelemeye devam edelim. İsteğinize göre biber salçası da kullanabilirsiniz. Ben domates salçası kullandım. 1 yemek kaşığı ideal oldu. Salça malzemelerin her yerine eşit bir şekilde dağılsın. Diğer tarafta 2 adet domatesi rendelemiştim. Eğer elinizde kışlık hazırladığınız domates soslarından varsa onu da kullanabilirsiniz bu aşamada. Domatesi ekledikten sonra üzerine baharatları ekliyorum. Baharatları kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve kekik kullandım. Miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben miktarları açıklama kısmında belirtirim. Bu aşamada tuzu da ekledim ama o kısmını çekmemişim. Tuzu da bu aşamada ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ekleyerek pişirmeye bırakıyorum. Su miktarını sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sulu seviyorsanız daha fazla, daha az sulu seviyorsanız daha az miktarda da ekleyebilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Suyunu bir miktar çekecek, güzel bir şekilde bütün malzemeler pişecek, biberler yumuşayacak. Yani suyun kıvamından zaten yemeğin pişip pişmediğini anlayacaksınızdır. Çok uzun sürmüyor pişmesi. Ocağım orta ateşte bu aşamada. Su miktarı biraz azalıncaya kadar pişirmeye devam ettim bu şekilde. Diğer tarafta da kaşar peyniri rendeledim. Kaşar peyniri eklemeden de bu şekilde de tarifi hazırlayabilirsiniz ama ben kaşar peynirini bu tarz tariflere çok yakıştırıyorum. Çok bol miktarda kullanmadım. Kokusu, tadı çıkacak kadar kullandım. Dilerseniz daha bol miktarda da kullanabilirsiniz. Ben ortalama 100 gram kadar rendelemiştim. Üzerine de ince ince kıydığım maydanozları ilave ettim. Ardından tencerenin kapağını kapatarak bir miktar daha bu şekilde pişiriyorum. 1 dakika kadar, sonrasında ocağımın altını kapatıyorum. Ve sizlere yakından halini göstereceğim. Başında da belirttiğim gibi eğer tavuklu lezzetleri, tavuklu yemekleri seviyorsanız bu tarifi bir defa deneyin. Yapımı oldukça pratik, gördüğünüz gibi lezzeti de şahane oluyor. 7'den 70'e herkesin beğeneceğini düşündüğüm bir tarif. Şöyle servis tabağına aldıktan sonraki halini de sizlere göstermek istiyorum. Üzerine sıcakken bir miktar daha kaşar peyniri rendeleyerek ekleyebilirsiniz eğer isterseniz. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.